Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Lazy Bear'in Skews Momentum göstergesi. Bu göstergeye yaptığım son düzenlemelerle PineScreener'da nasıl bir tarama yapıldığını göreceğiz. Şimdi orijinal Lazy Bear'in koduyla benim yaptığım düzenlemenin arasındaki bir iki küçük farkı göstermek istiyorum size. Bunu neden yaptığımı da taramada açıklayacağım size. Tarama yaparken neden bu bize lazım göreceksiniz. Şimdi Lazybear'in Skews Momentum göstergesi Bollinger bandlarının sıkışmasından oluşan momentum ivmesini ölçen bir gösterge. Bu konuyla alakalı detaylı bir video belki ilerleyen dönemlerde yaparız, nasıl çalıştığı ve neden önemli bir gösterge olduğunu anlatmak için. Şimdi gelelim göstergemizin farklarına. Öncelikle en önemlisi Squeeze Momentum Lazy Bear'in ilk yayınladığı dönemde versiyon 4'te kalan bir gösterge. Bunu ben versiyon 6'ya güncelledim. Ayrıca o dönemdeki ATR hesaplamasıyla şu anki ATR hesaplaması fonksiyon olarak farklı olduğu için orada bazı düzenlemeler yaptım. Zaten kod açık. Siz kendiniz de incelediğinizde göreceksiniz. Ayrıca kodun linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada bulabilirsiniz. Squeeze Momentum'da birçok kişi buradaki tepelerdeki renk değişimlerine bakar. Kimisi buradaki artı işaretlerinin renk değişimlerine bakar. Biz normalde bu göstergeyi yani orijinal göstergeyi PineScreener'la taradığımızda sadece şu veriyi tarayabiliyoruz bakın. Buradaki bu mum boyunun uzunluğunu tarayabiliyoruz. İşte 5'ten büyük olanlar ya da bulunduğunuz işlem çiftine göre değişen bir aralık var. Ona göre bir aralık belirleyebiliyorsunuz. Ama burada çok efektif sonuçlar alamıyoruz. Burada yaptığım düzenlemede şu var. Her rengi mum olarak sayıyor bu kod. Mesela diyelim ki yeşil başlangıcı geldiğinde 1, 2, 3, 4 diye ilerliyor. Buradaki renk koşulu da şu arkadaşlar. Bir mum öncekinden küçükse renk değişiyor. Bu renk değişiminde tekrar sayacı sıfırlıyor. Tekrar birden saymaya devam ediyor. Alta inerse bu sefer kırmızı için sayıyor. Alçalan kırmızı için burada gördüğünüz gibi. Bir de yükselen kırmızı için bir sayım var. Bu sayımlara göre tarama yaptığımızda çok daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Aynı şekilde artıları içinde bir sayaç var. Kaçıncı artıyı yaktığı, siyahta ya da beyazda, siyah veya beyaz artıda. Orijinalinde bu gri siyah. Ben bunu siyah beyaz yaptım. Daha kolay anlaşılması için. Şimdi burada herkesin kullandığı örnek üzerinden gidelim. Mesela momentum en yüksek olduğu yerden artık gücünü kaybettiğinde yani tepeden döndüğünde ya da aynı şekilde dipte gücünü kaybedip döndüğünde yani burada bu mum oluyor. Burada da bu mum oluyor. Bu mumları bulmak için PineScreener'da bunu nasıl tarıyoruz? Şimdi hemen ona geçelim. PineScreener'ı açtık. Ben örnek olarak Binance Futures'un bütün listesini aldım. Şimdi buradan göstergemize ekliyoruz. Burada bunu ekleyebilmeniz için göstergeyi favorilerinizde olması lazım. Favoriye eklemelisiniz ki bu listeye gelsin. Bu arada PineScreener için arkadaşlar TradingView aboneliği sadece pro paketlerde var. Yani bu özellik sadece pro paketlerde var. Eğer kullandığınız e, abonelik tipi pro paket değilse maalesef bu özelliğe erişim hakkınız yok. Bu detayı da vereyim devam etmeden önce. Şimdi gördüğünüz gibi burada bütün plotlar geldi. Yani göstergedeki bütün hesaplamalar buraya geldi. İşte burada değerimiz var, plus'ımız var. Bunlar aslında göstergeyi çizen değerler. Burasıysa yani bundan sonrasıysa taramada kullanacağımız değerler. Mesela yükselen kırmızı dedik değil mi? Mesela yükselen kırmızı kurulum yapıyoruz. Diyoruz ki 1'e eşit olsun. Yükselen kırmızı 1'e eşit olsun. Bu ne demek arkadaşlar? Şu. Şu mumu arıyorum. Bakın şu mumu arıyorum taramada. Bu yükselen kırmızı, bu düşen kırmızı. 1'e eşit olsun. Taramayı yaptım.
Bakın burada yükselen kırmızısı 1 olanlar. Hepsi geldi. Kaç tane? 22 tane sembol bölmüş. Taradığı sembol sayısı bu arada 300 küsürdü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesine bakalım. En tanıdıklarda ne var? Bu arada nerede taramışız? Ayarlarda günlükte tarıyoruz. Burada istediğimiz periyoda geçebiliriz. Burada neymiş şu an periyodumuz? Saatlik. Biz burada da saatliğe geçelim. Ayarlarımız tamam. Evet. Ne gelmiş? Hippo USDT. Yükselen kırmızı da ilk mumu yakmış. Bakalım. Hippo USDT. Evet. Gördüğünüz gibi burada şunu e, küçülteyim. Bu artık bizim için bir dönüş sinyali olabilir. Tabii bu yoruma dayalı. Siz farklı bir şekilde tarama yapabilirsiniz. Ya da farklı bir kullanım belirleyebilirsiniz. Buradaki artı işaretlerinin renkleriyle yapabilirsiniz. Mesela artı işaretlerinin renkleriyle bakalım. Şurada mesela white plus, işte beyaz artıyı yakanlar. Şurada manuel setup eşit olsun 1'e tara. Ne var? Algo USDT birinci beyaz artısını yakmış. Algo USDT. Gördüğünüz gibi bir tane beyaz artı yakmış. Göstergenin genel kullanımı böyle arkadaşlar. Umarım hepiniz için faydalı olur. Paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.